Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yine bir al-sat taktiği, bir al-sat stratejisi göstermeye çalışacağım. Bu stratejiyi kripto paralarda kullanabilirsiniz, borsalarda, hisse senedinde kullanabilirsiniz, forex'te de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Altın, dolar, gümüş tarzı paritelerde de kullanabilirsiniz. Bugünkü periyodumuz tamamen size kalmış. İsterseniz 15 dakikalık da kullanırsınız, isterseniz 1 saatlikte, isterseniz 5 dakikalık periyotta kullanabilirsiniz. Bunun periyot ayrımı yoktur arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyeyim. İstediğiniz periyotta kullanabilirsiniz. Ben 15 dakikalık periyot üzerinden göstermeye başlayacağım eğitim videomuzu. Eğitim videosuna geçmeden önce dediğim gibi anlattığım bu eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunlara uyarak işlem açmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Önceliğiniz teknik analiz eğitimini bilmeniz gerekiyor. Nelerin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Şimdi izninizle eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle 15 dakikalık periyotta göstereceğim dediğim gibi. Siz istediğiniz periyotta kullanabilirsiniz. Göstergeler kısmından MACD demo yazıyorum arkadaşlar. Buradan ilk çıkan MACD demoya bir kere tıklıyorum. Arkasından da pivot noktaları yazdığım zaman şurada pivot noktalar standartı var. Kendi içinde gömülü. Burada bir kere tıkladıktan sonra bana aşağıya yukarıya geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi burada ne yapıyorum? Nelere dikkat ediyorum? Öncelikle onları söyleyelim. Bir de bu MACD demo nedir? Daha önce anlatmadım demoyu. Ondan size bahsedeyim. MACD demo, MACD'yi zaten biliyorsunuz mantığını. Demo'yu söyleyeyim. Demo'nun özelliği çift üstel hareketli ortalama. Yani iki tane üstel hareketli ortalamayı baz alarak bize bir sonuç veriyor arkadaşlar. Mantığı basit. Bunu da MACD ile birleştirmişler. MACD de zaten bildiğiniz gibi yine aynı şekilde üstel hareketli ortalama. Ona göre çalışıyor. Mantık budur. İkisini birbirleriyle birleştirmişler. Bize çift hareketli ortalama ile bir yön belirliyor, bir trend belirliyor. Biz de burada pivot noktalarından yardım alacağız. İsterseniz Fibonacci de kullanabilirsiniz ama ben şunu gördüm. Pivotun daha iyi çalıştığına kanaat getirdim bundan. Onu söyleyebilirim. Şimdi öncelikle MACD'de de gördüğünüz gibi MACD demamızda iki tane çizgimiz var. Bunlar birbirlerini kestiği zaman bir al-sat sinyalleri oluşturuyor bize. Yani mavi kırmızıyı yukarıya yönlü kestiğinde bir al sinyali, aşağı yönlü kestiğinde bir sat sinyali veriyor arkadaşlar. Ama her zaman dediğim gibi hiçbir indikatörü tek başına teyit etmeyelim. Çünkü bunlar trend indikatörüdür. Büyük riskler, yani trendin tersinde kalabiliriz. Buna destek olarak da pivot noktalarını açtım. Şimdi yavaşça sizlere anlata gidelim arkadaşlar. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Fake sinyaller nelerdir? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bunları bilmemiz gerekiyor. Öncelikle şuradan başlayalım. Burada bize bir al sinyali oluşturmuş gördüğünüz gibi. Bakın yukarıya yönlü kesmiş fiyat şurada. Bu bir al sinyali ama fake bir sinyal. Çünkü fiyat aşağı yönlü düşmüş. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Gördüğünüz gibi pivot noktaların tam ortasında bir al sinyali veya da bir sat sinyali veriyor. Yani fiyatın nereye gideceğini bilemiyoruz. Tam ortada. Fiyat ya aşağıya düşecek, destekten alacağız, ya yukarıya çıkacak, dirençten fiyatı shortlayacağız. İki seçeneğimiz var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Burada en çok önümüze çıkacak fake sinyaller bunlardır arkadaşlar. Böyle bir durumda ya aşağıya destek tarafına bir emir girersiniz, kademeli alım yaparsınız ya da yukarıya dirençlere bir emir girersiniz, piyasayı shortlarsınız. Şimdi geriye doğru gidiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi baktığımız zaman burada bir al sinyali oluşturuyor. Bakın MACD yukarıya yönlü bir kesiyor ve arkasından zaten pivot direncinin üzerinde bir kapanış yapıyor. Şimdi üzerinde bir kapanış yaptığı için destek bölgesinde arkadaşlar biz buna uyabiliriz. Stopumuzu nereye koyarız? Stopumuzu da buradaki, artık burası dirençti. Direnci kırdı. Destek bölgesi oldu. Destek bölgesinin altına koyabiliriz. Yani fiyat bunun üstünde kaldığı sürece işlemde kalırız. Daha sonra fiyat oldu da aşağıya düştü. Piyasa bir anda aşağı yönlü kırıldı. Buraya fiyat geldiği zaman stop oluruz. Zarar kes yaparız. Şimdi bakıyoruz. Pivot direnci üzerinde bir kapanış yapıyor. Fiyat arkasından zaten yaklaşık %1,5
şuraya kadar %1,5 şeklinde bir yükseliş yapmış. Nerede satarız? Ya ilk direncimizde, yani ilk pivot direncimize satarız ya da MACD'nin sat vermesini bekleriz. MACD mesela burada bize bir al sinyali veriyor ve tekrardan bize burada şu mumda bir sat sinyali veriyor. Yani ortalama şuraya baktığımız zaman bunun üzerinde bir kapanış yaptık ve şurada sattığımızı varsayarsak arkadaşlar, yani MACD'ye göre gidersek tam olarak şu mumda %2 şeklinde bir kar alıyoruz 15 dakikalık grafikte. Şimdi biraz daha geriye doğru gidiyorum. Yine aynı şekilde ortalarda bir al sat sinyalleri vermiş. Pivot kullandığımız için ortalardaki al sat sinyallerin arası çok açık olacağı için buradaki risklere girmeyin veya da buradaki risklere girecekseniz bunun yanına bir Fibonacci kullanarak da ortalardaki destek dirençleri de bulabilirsiniz. Ona göre de işlem açabilirsiniz. Yani siz kendinizi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Ben sadece size mantığı anlatıyorum. Şimdi baktığımız zaman burada bir al sinyali vermiş. Bakın arkadaşlar şurada. Şurada bir al sinyali vermiş. Al sinyali verdiğinde zaten fiyat destekten tepki almış, dönmüş ve artık 3 tane mum atmış. Tam burada. Burada da işlemeye girmeyin. Az önce dediğim gibi fiyat ortaya doğru geliyor. Ya destekte bir emir bekleyin ya da dirençte bir emir bekleyin. Yani burada sabrınızın ön planda olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkasından yüksek bir düşüş geliyor ve %2,5'a yakın bir fiyat düşüyor. Tekrardan burada MACD'miz hala kendini al pozisyonunu koruyor ve pivot direnci üzerinde bir kapanış yapıyor ve fiyatın yükseldiğini şu şekilde görebiliyoruz. Dediğim gibi burada da direnci mesafemiz çok uzak ama burada pivot satı burada vermiş. Burada fiyatı satabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha geriye gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi yine aynı şekilde burada. Burada bir fark var. Şu var. MACD'den daha önce pivot direnci üzerine bir kapanış yapmış. Yani burada şöyle bakabilirsiniz. Destek üzerindeki kapanışlarda veya direnç üzerindeki kapanışlarda risk alabilirsiniz. Yani bunun üzerinde bir kapanış yaptı. Burada risk alırsınız. Stop'u buraya koyarsınız. Bir önündeki dirence de sat emrinizi koyarsınız. Ya gelir ya gelmez. Yani %50 şansınız var. Destek üzerinde bir kapanış yaptı dersiniz. Benim için koşulları oluşturuyor dersiniz. Ve stopunuzu da kırdığı desteğe, yani kırdığı direnç artık bir destek oldu. Oraya stop koyarsınız ve işlemi bu şekilde de takip edebilirsiniz. Şimdi zaten burada 2 mum sonra 2 mum sonra fiyat zaten hareketli ortalama dediğimiz MACD'yi de al veriyor. Yukarıya yönlü gidiyor. Buradan da bunu zaten teyit edebiliyoruz arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi burada var bir tane. Bakın burada bir destek üzeri bir kapanış yapıyor tam burada. Ve arkasından al sinyali veriyor ve fiyatın yükseldiğini görebiliyoruz. Mantıken destek üzeri kapanış yaptı diye. Bakın burada da işleme girersiniz. Zaten destek üzerinde bir kapanış yapmış. Ama biz burada işleme girdiğimizi varsayalım. Yeşil mum gördüğümüzü görüp de işleme girdiğimizi varsayalım. Burada girersek ilk dirençte satsak %3 yapar. Gördüğünüz gibi. Yani gayet oldukça iyi karlar alabiliriz. Ama buradaki mantığı destekten al, dirençten sat mantığını, ayrıyetten de bunu trend indikatörümüz MACD ile de bunu doğrulayarak daha yavaş adımlar ile daha yüksek karlar alabiliriz arkadaşlar bu stratejiden. Mantığımız çok basit. Zaten pivot noktaları bizim için hemen destek direnç bölgelerini atıyor. Bize sadece kalan şey doğru zamanı yakalamak. Doğru zamanla kastığımda ya destekten alalım paritemizi ya da dirençten paritemizi aşağı yönlü satalım. Çift yönlü bunu kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir trend indikatörüdür. Trend mantığıyla hareket ediyoruz. Umarım anlattıklarımı anlamıştırsınız arkadaşlar. Anlattığım bu eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunlara uyarak işlemler açmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın. Bol kazançlar.